Arkadaşlar merhaba. Bugün Amerika'nın Şahin'i Toros olarak adlandırabileceğimiz bir araçla birlikteyiz. Gördüğümüz 1997 model Ford Crown Victoria arkadaşlar. Peki neden bu araca biz bu şekilde bir yakıştırma veriyoruz? Çünkü 90'lı yıllarda taksi olarak, polis aracı olarak kullanılmış bir araç. 90'larda hangi araçlar kullanılıyordu bu şekilde Türkiye'de? Taksi olarak Şahin, polis aracı olarak Toros arkadaşlar. Yani böyle bir farklı bir araç ve de zaten bu Hollywood filmlerinden falan da iyi bilirsiniz bu tip araçları. Böyle hatta gider jantı falan bir tarafa fırlar böyle aksiyon sahnelerinde. Öyle güzel bir araçtı. Çok da şık gördüğünüz gibi. Çok karakteristik bir Amerikan aracı ve de daha önceden bizim bir karşılaştırmamız olmuştu. Ne yapmıştık? Böyle bayağı asimetrik bir karşılaştırmaydı. Şahin'le gitmiştik Chevrolet Caprice Classic'i karşılaştırmıştık. İşte oradaki amacımız neydi? İşte Amerika'nın taksisi Türkiye'nin taksisine karşı demiştik ve böyle sosyolojik bir karşılaştırma yapmıştık. Oradaki yaşam şartlarıyla Türkiye'ninkini böyle bir karşılaştırmıştık. Şimdi orada şöyle itirazlar da geldi. Dediler ki ya işte Amerika'nın taksisi, işte Şahin'i vesairesi, polis arabası esas Ford Crown Victoria'dır denmişti. Biz o zaman için Chevrolet Caprice Classic'i bulmuştuk. İşte bu sefer Ford Crown Victoria'yı bulduk arkadaşlar. Şöyle kısaca bir tarihinden bahsetmek istiyorum ben Crown Victoria'nın. 1992 yılında üretilmeye başlanıyor ve 98 yılına kadar bu kasa üretiliyor. Daha sonrasında da 2012 yılına kadar ikinci jenerasyon üretiliyor. Aslında bundan daha öncesinde de Crown Victoria isimleri var. Çok eskilerde, 50'li yıllarda da var, 60'larda, 70'lerde ama daha çok bir model adı gibi. Mesela bundan bir önceki modelde, hatta onlar da polis aracı olarak kullanılmıştı. Ford Limited, işte Crown Victoria şeklinde çeşitli modelleri var. Sonradan direkt olarak model adı olarak geliyor ve iki jenerasyon üretiyor. Günümüzde de artık üretilmiyor. Ve de bu aracın iki farklı da türevi var aslında. Bu giriş seviyesi bir araç. Bunun bir üstünde işte yine Ford grubu markalarından Mercury'nin Grand Marquis olarak bir modeli var. Daha da üstünde Lincoln Town Car var. Hepsi aynı platformda ama farklı araçlar. Hatta bu Lincoln Town Car'ın biliyorsunuz limuzin versiyonları da vardı. Uzatılmış farklı tipteki. Şimdi hemen bir yanını göstereyim. Bakın aracın tasarımı hakikaten fazlasıyla Amerikan. Ve de bir önceki bahsettiğimiz Limited işte Crown Victoria modelleri nasıldı? Sabun kalıbı gibiydi. Ama bu araç nasıl? Oldukça aerodinamik. İşte bunu aslında şuna borçlu. 90'ların başında Chevrolet Caprice Classic üretilmeye başlanıyor. Böyle balon gibi bir tasarım yapıyorlar. Hiç alışık gelmedik bir şekilde bir Amerikan aracı tasarımıydı. Daha sonrasında da tabii Ford da aynı sınıfta farklı bir araç üretmek zorunda. Ve de popüler araçlar bunlar. Ondan dolayı da o da aynı şekilde böyle aerodinamik bir tasarım belirliyor. Hatta şöyle oluyor. O sabun kalıbı tasarımın 0.44 gibi aerodinamik bir katsayısı varken bu araçta 0.34'e düşürüyorlar. Bakın hem büyük F segmenti bir araçtan bahsediyoruz. Hem 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Hem de Amerikan'dan bahsediyoruz ve böyle bir araç ortaya çıkarmayı başarmışlar. Zaten çok başarılı oluyor. Caprice Classic'e göre daha fazla satılıyor. Çok fazla yaygınlaşıyor. Kamuda, işte polis, taksi, her türlü yerde yaygın bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar bu araçlar. Ne kadar büyük farları var ve de tipik bir Amerikan karakteristik özellik plakalık. Ve de bu aracın öyle bir gösterişli bir tarafı yok aslında. Sonuç olarak üretim amacından bahsettik size. Buraya kadar gelmişken şu bagajına da bakmak lazım aslında. Neden? Amerikan aracı dediğimiz zaman ya işte şöyle büyük, böyle büyük, bunun içine işte kaç tane ceset sığar falan böyle şeyler, şakalar yapılır biliyorsunuz. Bagaj açılsın. Evet. Dev. Bakın arkadaşlar, burada mesela Caprice Classic'e göre bir ayrım yapmak istiyorum. Onda daha böyle basık bir bagaj vardı. Uzundu. Ama bu ciddi şekilde derin bir bagaj ve de LPG de var bu arada. Böyle bir araca tabii binmek kolay değil arkadaşlar. Böyle dev gibi buraya artık 3-4 tane beden sığdırılır herhalde rahatlıkla. Bu da böyle bir detay, merak ettiniz biliyorum. Şimdi bir şeyi eklemeyi unuttum. Aracın boyutları. Şimdi gördüğünüz gibi dev gibi bir aracımız var. Ve de bu aracın uzunluğu günümüzde bu S kasalar var ya mesela Mercedes'in en uzun hatta long olan versiyonu onlardan bir tık daha uzun. Genişliği de hemen hemen aynı. Şimdi binelim. Ama bakın şurada güzel bir detay var. Şifreler. Burada istiyorsanız şifrelerinizi girip de araca girebiliyorsunuz. Şu anda tam olarak fonksiyon olarak çalışmıyormuş. O yüzden biz normal bir şekilde gireceğiz aracımıza. Crown Victoria'mızın içi. Hatta şurada da yazmışlar bakın Crown Victoria diye. Bildiğimiz alışıgelmiş bir Amerikan aracı kokpiti. Burada zaten havalandırmalar var. Onlar basit ve sade bir şekilde yerleşmiş. Tek yönlü ve manuel kumanda. Burada bir ekran takmışlar.
İşte havalandırma kumandaları gördüğümüz gibi sağda solda ızgaralar burada. Burada da çeşitli farklı düğmeler. Burada bakın el freni var. Bunu böyle çekersiniz, ayak freni daha doğrusu. Sonra da böyle basarsınız. Böyle bir herhangi bir orta kısımda el freni yoktur. Onun yerine böyle kanepe gibi koltuklar koyulur Amerikan araçlarında. Zaten kol dayamalar da burada. Üçüncü bir kişi için de güzeldir o yüzden. Buraya da rahatlıkla oturur. Arkası da aynı şekilde. Yani içinde öyle fazla anlatılacak bir şey yok. Ahşaplarını unutmamışlar. O da güzel, şık bir hava katmış. Sadece kokpitin ortasına boydan boya geçiyor arkadaşlar. Malzeme kalitesine şöyle bir bakalım. Yumuşaklığına. O da yumuşak, hoş bir malzeme. Ama orta standartlarda bir kalite. Çünkü Amerikan araçlarında böyle Alman araçlarındaki gibi böyle tam olarak daha detaylı, işte malzemenin böyle daha ele gelen şeklini çok bekleyemezsiniz. Bu en altından en üstüne kadar böyledir. Yani Cadillac vesaire biraz daha iyidir ama genelde Almanlar bu konuda daha iyidir arkadaşlar. Şimdi sürüş pozisyonu tam benim boyuma göre aslında. Şöyle bakıyorum. Yani koltuğu oynatmama gerek yok. Burada da koltuk kumandaları var. Ne dedik? F segmentine yakın boyutlarda. F segmentinde bir araç dedik. Mercedeslerden daha büyük dedik. Şimdi bir bakalım isterseniz. Tamam geçtik diyeceksiniz ya bu diz mesafesi ne değil mi? Evet bence de öyle. Koltuğu biraz öne almak gerekiyor. Şimdi boyutları bir S kasadan neredeyse daha büyük. Ama neden böyle? Çünkü iki dingil arası mesafesi o araçlardan belirgin bir şekilde daha dar. Amerikan araçlarında ön motor kaputu, arka bagaj kapağı böyle normal diğer Alman araçlarından çok daha uzun oluyor. İşte o kayıp burada ortaya çıkıyor. Ama koltuğun oturma pozisyonu güzel. Çok yumuşak bu arada. O yaylı durum tabii ki yok. Böyle süngerli. Bu arada aracımız hakikaten çok temiz. Böyle koltuk döşemeleri falan bakın buralar böyle pamuk gibi ve böyle kadifemsi. Oturduğumuz yerler daha da yumuşak sırtlıklardan. Şöyle hissettiriyor kendini. Bunlar da derileri de kullandılar bu arada. Bu araç biraz daha baz versiyon bir araç. Ve de koltuk döşemeleri hakikaten güzel. Burada cepleri var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Burada minik bir kol dayamamız var. Gördüğünüz gibi bayağı minik. Yani böyle bir araç için şöyle kocaman bir şey beklenir aslında. Onu da küçük düşünmüşler. Şimdi her yere baktık. Motorunu merak ediyorsunuz. Karşımızda V8 motorumuz. Şaşırmadınız. Böyle bir araçta tabii ki de V8 beklersiniz. 4.6 litrelik bir enjeksiyonlu motor bu arkadaşlar. Silindir başına 2 tane sübabı var. Ve de toplamda da 193 PS güç üretebiliyor. Torku da yaklaşık 340 Nm civarında. Ve de bunun bir de üst versiyonu var. Bu performans paketi diye geçiyor hatta. Onda da 20 PS daha fazla güç üretiyor. Hatta onlarda galiba çift egzoz olması lazım. Bunda tek egzoz var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Torku da tabii bir 10-20 Nm civarında daha fazla. Ve de aracın toplam ağırlığı da 1750-1800 kilogram civarında. Bu aracı sıfırdan 100 kilometreye 10.5 saniyede çıkartabiliyor. Ve de yaklaşık 209-210 kilometre bölü saatte maksimum hıza çıkabiliyor arkadaşlar. Yani günümüz standartlarına göre baktığınız zaman öyle fazla bir şey yok. Ama 90'lardan ve bir Amerikan atmosferik motorlu V8'den bahsediyoruz. Onu da eklemekte fayda var. Burada LPG kiti görüyorsunuz. Arkada görmüştünüz. Siz görmeden ben hemen hatırlatayım arkadaşlar. Böyle de bir durumumuz. Şimdi söyledik. Bir de motorun sesini dinlemek lazım değil mi? V8'in sesini bir şöyle bir gürül gürül dinleyelim arkadaşlar. Ford Crown Victoria sürüşümüze başladık böyle mırıltılarla. Yanımda da Berat var. Berat ne haber? Merhaba. Aracın sahibi. Kendisi bu konuda çok tecrübeli. Şimdi tecrübelerinden de bahsedecek arkadaşlar. Berat nereden geldi bu araç sana ya? Şimdi böyle bir gerçekten denk getirmek zor. Bir de gümrükten falan da çok düşüyor. Takip ediyorum. Evet. Bu serbest bölge araçları işte incirlik vesaire polis araçları falan oluyor. Gümrükten düşenlerin hepsi bunun bir üst kasası. Bir üst versiyonu.
Yani bu aracı da özellikle öyle arayarak almadım. Biz Caprice diye yola çıkmıştık. Ya Chevrolet Caprice Evet. klasik en büyük rakibi olarak yola çıktın. Balon kasa Caprice diye Aynen geçer. balon kasa. Onun da yani istememizin sebebi kanepe koltuk. Koldan vites oluşu bizi cezbediyordu. İşte gördüğün gibi kanepe koltuk. Bunda da var. Aynen. Çok sevdiğim bir abim de ikisi de vardı. Aynı zamanda usta kendisi. Caprice'i ben istedim. O Caprice'i vermedi bana. O dedi çok hani yüz güldürecek bir araba değil. Sen bunu al dedi ısrarla. 2,5-3 ay falan düşündüm. Baktım, ölçtüm, biçtim, tarttım. Sonrasında kısmet oldu. Yani memnunuz da yani. İyi ki de almışız. Severek biniyoruz. Temiz de bir araç. Yani ne işlemler yaptınız? Böyle elimizden çok geldiğince orijinal bakmaya görünüyor. çalışıyoruz. Boyasını yeniledik. Komple boyandı. Soğutma sistemi yenilendi bendeyken. Bakımlarını çok öyle aksatmam. Genelde de 2 yağ değişimi, bir filtre değişimi yaparız. Yani ortalamada 5000'de bir yağ değişir. Anladım. Şimdi yedek parçadan, periyodik bakımdan bahsetmişken bu aracın parçasını bulmak kolay mı? Parçasını yani İstanbul'da da bulabiliyorsunuz ama ben genelde Amerika'dan getirtmeyi tercih ediyorum. Hem orijinal parça gelmiş oluyor hem de fiyatlar oldukça komik fiyatlara geliyor. Bizim gözümüzde büyüttüğümüz parçalar. 600 rotil lazım olmuştu. İstanbul'dan 1200 lira, 1300 lira, 1000 lira gibi rakamlar aldık. Fakat Amerika'dan 30 dolara geldi 600 rotil takım. Çok güzel 100 ya. lira da işçilik verip taktırdık. Onda birini hallettin işte Yani, neredeyse hani- malzemeyi. Ama Şahin Doğan parasına, hani onlara yapılan bakım parasına biniyoruz bu arabaya. Öyle mi? Bak o Belki güzel bir biraz şey. komik gelebilir, hani belki inandırıcı da olmayabilir ama hani Amerika'daki fiyatlar ortada. Hava filtresine 3 dolar, 4 dolar yazıyorlar. Yağ filtresi yine öyle 4-5 dolar. Hani periyodik normal malzemelerinde de çok öyle ciddi pahalı bir şey değil. Yani Amerika'daki en ucuz araba parçası. Evet, yani sonuçta Evet. burada Şahin Toros neyse nasıl rahat bulabiliyorsan parçalarını Aynen öyle. orada da bu araç onun niteliğinde bir araç olduğu Araç da için bizden rahatlıkla önce çok bulabiliyorsun. temiz kullanılmış. Ben şöyle aracın genel hani sürüş hislerinden de bahsedeyim. Bu arada Berat bana teklif etti ama ben bu şekilde yanda muhabbet etmekten daha çok hoşlanıyorum. Bu tip araçları da çok kullandım zaten geçmişte. İyi de biliyorum. Hatta taksi olarak yurt dışında Amerika'da bulunduğum süre içinde de çok bindim bu tip araçlara. Arkaya zaten arada böyle bir onların muhafazası olur. İşte telsizler vesaire. Hatta bir kez polis aracına bile bindim. Onu da anlatayım. Yine aynı bu araçtan da onu da söyleyeyim. O yeni kasasından değil. Böyle biz bir araç kiralamıştık. Ondan sonra araç yolda bozuldu. Trigger kayışı gitti, koptu. Ondan sonra neyse çağırdık falan. Bir polis geldi. Direkt bizi aldı götürdü. Aynen bu arabaydı. Arada onun da mesela arka tarafta çünkü Evet, onun işte formu suçlu oluyor. taşıdıkları için normalde o şekildeydi. Öyle de bir tecrübem var. Hem taksilerden hem polis aracından. Böyle sevdiğim, merak ettiğim her zaman bir anım olan araçtı. Böyle Ankara'da da test etme fırsatımız oldu. Çok gerçekten pırıl pırıl bir araç. İşte bu ön kokpiti çok geniş duruyor. Kabinde mesela bahsetmediğimiz burada 2 tane bardaklık var. Burada küllük ve çakmak. Bunlar zaten son derece basit bir şekilde yapılmış. Klima ve havalandırma kumandaları. Torpidosuna da şöyle bir bakalım. Böyle bir araca göre küçük ama fena değil. Aslında çok da küçük değil. Yani bizim Kullanışlı, ihtiyaç görecek düzeyde bir. Burada mesela kapı içleri büyük ama bence bu arabaya göre küçük bunlar. Evet. Mesela normalde böyle kocaman sular koyulmalık şeyler olması lazım. Normal Küçük. şartlarda bu biraz Burada daha- da işte yine vinilden yapılmış ses sisteminin işte hoparlörü var. Tuşlar var. Son derece böyle koca koca kaba kaba tuşlar. Bunlar yine Amerikan araçlarına özgüdür çok. Bunlar mesela bunlara bakıyoruz. İşte aydınlatmalı, ışıklı. Sende de aynı şekilde. Minicik bir saatimiz var burada. Dijital böyle Casio kol saatleri gibi. Yani bu araçta kullanışlılık, basitlik Evet. ve de Kolay bakım. aynen kolay bakım gözetilerek yapılmış. Mesela şimdi bozuk yerlerden gidiyoruz. Yolda çalışma yapmışlar. Tıkır tıkır bakar mısın? Gemi misali. Şimdi sen bu aracı tercih ettiğin nedenleri söyledin. Senin bu ilginç arabaların da var. Yani tercihlerin güzel. Mercedes tarafın da var. 140 kasa vesaire Evet, seviyorsun. evet. Nedir bu arabalara olan alakan, ilgin nasıl geliyor? Bir anlatsana şöyle bir. Çocukluğumuzdan geliyor, babadan geliyor. Bu araba merakı genelde de herkese hep aileden geçiyor. Ailemiz hani arabayla ilgili. İlk arabam benim 23 yaşındaydım.
75-8 otomatik bir Nova'ydı. Yani mesela bu dikkat çekiyor mu? Bayağı dikkat Çok çekiyordur. dikkat çekiyor. Bir de senin dış camlar böyle çok güzel bir Evet. film kaplı. Film değil de o orijinalinden öyle. Süper. Şimdi mesela burada aynalı gibi görünüyor. Evet. Bu araç büyük ihtimal ya elçilik çıkması ya çıkması diye Değil mi? tahmin edebiliyoruz. Ama Aynen. tam detayını da bilemiyoruz tabii. yani bunlar mesela işte bu araçları üretirken farklı donanımlarla da üretiyorlar. Tabii. Mesela diyor ki military spec diyor. İşte interceptor spec diyor. Böyle Evet. bu tip şeyler var, polis arabası. Onların işte gümrük çıkmaları falan daha tabii tutuluyor. Onlar Türkiye'de yok benim bildiğim. Bazen şeyden düşüyor. Gümrükten ben birkaç kez gördüm. Hatta şurada aydınlatması oluyor onların. Tabii. Orada oluyor. Onlar böyle Geçen- devriye arabası gibi üretiliyor Geçen zaten. yıl 3-4 tane gümrükten Evet, çıktı çok ama çıktı. hep Yeni kasasından. 2003-2005 model aralığında bir tanesini komple topladılar. Evet. Ama bu kasadan ben hani Türkiye'de görmedim hiç. Bu Çok- illaki çok vardır. az, çok illaki az. vardır ama hani hiç denk gelmedik. Bir de mesela bu Need for Speed serisi vardı ya, onda da polis araçlarının vazgeçilmezi buydu. Çeşitli vardı. Çok hızlı araçlar da koyabiliyorlardı. Ama mesela Ford Crown Victoria dediğin zaman herkes bilir. Bir de en eski serisinden en yeni serisine kadar kullanılan bir araç. Mesela camlardaki bu işte film gibi görünen ama orijinal olan kaplamadan bahsettin. Var mı böyle bir ilginç anı? Çünkü hakikaten böyle ya bunu söktür Yani bu attır der gibi bir havası var yani. 2 sene önceydi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam, bu cam filmleri yasaklandığında biz de girdik bir çevirmeye tabii ki. Polis arkadaş ısrarla cam filmi olduğunu, bunun sökülmesi gerektiğini söyledi. Anlatamadık kendisine orijinal olduğunu. Sonra jiletle kazımaya çalıştı camları. Fakat jilet işlemeyince İkna oldu. ikna oldu, bıraktı bizi. Herhangi bir ceza işlemi uygulamamıştı o zaman. Neyse kurtarmışsın. Şu an mevcut işin nasıl bir iş? Mevcut işimde de yine otomotiv sektöründeyim. Bu araç değer kayıplarıyla ilgileniyorum, kaza yapan. Öyle mi? araçlarda. Ekspertiz vesaire tarzı bir şey mi? Ekspertiz tarzı denilebilir. Hani kaza yapan araçta oluşan değer düşüklüğünü kusurlu tarafın sigorta şirketinden Ha, o tip bir iş. tahsilatıyla Tabii uğraşıyoruz. ekspertiz diyebiliriz. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Kendi işimizi yapıyoruz. Bu arada bir rampa çıkışındayız ve virajlı. Bizim her zaman test yaptığımız yol. Şöyle biraz daha bir performanslı kullan bakalım. Sese bakın arkadaşlar. Çok güzel. Homurtulu V8 sesi. Böyle gemi gibi giriyoruz şeylere. Öyle salına salına. Mesela aynı yola 140'la da yapmıştık. Onun da ayrı bir salınımı vardı. İkisi bambaşka. çok Onun farklı. yola basışı, yol Aynen. tutuşu bambaşka. aslında aynı dönemin birbirine rakip arabaları. Tabii. Ama bu biraz tabii daha Biraz halk işi bir Halk araç. tipi, Halk tipi biraz bir daha araç. hani business class. Zaten dedik bunun da farkını. Daha üst seviyelerde bu tip bir araca çıkmak için Mercury ve Lincoln'u kullanmış Evet. Ford. Her Evet. ikisi de Ford'un markaları. Ünlü kasisimize geldik. Şöyle bir geç bakalım şu kasisten, sonra da böyle bir dönelim. Şöyle bir U yapalım şimdi. Amma geniş döndü yalnız ha. Araba büyük. Normalde burada daha rahat döneriz. Bir kasisin aynı devamı. Bir de böyle. Oh. Evet. Tak diye bir ses yok. Direkt böyle yaylanma. Ama tabii işte öyle olunca da yumuşak, böyle Amerikalıların sevdiği tarzda bir süspansiyon olunca da ne oluyor? Araç işte virajlarda yatıyor. Evet. Savrulması artıyor. Tedirginlik artıyor doğal olarak. Biraz heyecanlandırıyor Aynen. sert girdiğinizde virajlara. Doğru. Yine aynı yerin inişindeyiz bu arada. Çıktık, şimdi iniyoruz. Yine virajlar var böyle mesela. Şöyle yine sen benzer bir tarzda kullanabilirsin. Bir görelim bakalım o salınımları, yaylanmaları. İşte bu motor sesi de her şeye bedel. Evet. Yani O zaten bizi cezbeden, Değil mi? bizi sevindiren. geleneksel bir V8. Ne çok geleneksel dedik ama başka da bir... Bazen mesela dışarıda da bir yere oturmaya gidiyoruz ya da bir arkadaşlarımızla beraber oturuyoruz. Egzoz sesi çok öteden geliyor. Bir de senin egzozun daha bir böyle içten, ciğerden geliyor. Evet. Onun bir Yani ekstrası var galiba, değil mi? Ekstradan birazdan orta susturucuyla alakalı bir hani güncelleme yapıldı. Anladım. Ses Güzel alabilmek olmuş ama için. böyle. Yani Ve de çok rahatsız ediyor. Hani kulaklarınız dolmuyor. Benim daha önce bir 75 model 8 otomatik Nova'm vardı. Onun mesela direkt düz boruydu. Çift egzozdu. Çok o daha uzun yola falan gittiğinizde hani çekilmiyordu. kulaklarınızı dolduruyor. Doğru. Şey yapmıyor ama bu tam kıvamında. Evet. Bununla uzun yola falan da gittik. memnun kaldın hep. Yani ailecek biniyoruz. Hani her anlamda
Eşim de çok seviyor. Bu arada 4 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Onu da belirtmekte fayda var. Motorun bu ürettiği güç arka tekerleklere iletiliyor arkadaşlar. Motorda şöyle de bir detay var. Yine 90'larda Ford bu motoru birçok modelinde kullandı. Lincoln'lerde, Mercury'lerde, hatta mesela Ford Mustang 4.6 GT olarak geçen modelde de işte aynen bu motor vardı ve aynı şanzıman vardı zaten birebir. Evet. Onun tabii biraz egzoz sistemi biraz daha böyle hani spor otomobil vesaire gibi olduğu için ona göreydi. Ama mesela ben o araca da bindim, bir kırmızısına, aynı yaylanmalar, işte aynı hisler. Benzer, evet. Gösterirdik böyle ya, işte bak 90 kilometrede 1200 devirle gidiyor vesaire gibisinden. Evet, şimdi hatırlamıyorum. Devir saati yok ama gaz sabit olduğunda devir sabit hızı artabiliyor. Mesela yine bozuk yerlerden gidiyoruz şöyle. Salına salına gidiyor işte, evet. Gördüğün gibi. Bu olayını seviyorum Amerikanların. Ama işte bu iş maalesef yol tutuşa da yansıyor. Maalesef. Biraz ses duyalım şöyle Berat. Oh. Tabii sen de mesela viraja geldiği zaman tedirginlik yaşıyorsun ama kaçla gidiyorsun? Mesela 55 mille gidiyorsun. Çarpalım 1.61 ile. İşte 100 kilometre aşağı yukarı. Orada da yazıyor değil mi? Tabii. Evet. Altta küçük şeylerle kilometre gösteriyor. Kilometreyi gösteriyor. Üstte mil. Bu... Yani viraj performansı araç yüksek olduğu için doğru. Çok yani 140 gibi değil mesela. Olamaz yani. Şimdi bir Alman aracı gibi Amerikalıların şeyleri genelde yani olamıyor maalesef. Zaten bizim hani kullanım tarzımız da çoğunlukta çeyrek gaz. Sakin. Egzoz sesiyle nazlanarak, salınarak gitmek. V8 motorumuz var. 4.6 litre büyük bir motor. LPG de varmış ama kullanmıyorsun galiba değil mi LPG'yi? Yani çok yaklaşık 6 aydır falan kullanmıyorum. LPG'de çok randıman alamadık. Hani performans falan çok bile etkilemiyor ama bir stop etme problemi vardı. Sonrasında benzinde bir deneyim dedim. Hani bakalım bizi çok yoracak mı? Bir de ben işim gereği ikinci araba bu. Hani çok sık kullanmadığımız için benzinde binebiliriz diye düşündüm ama benzinde de yani trafikte ortalama şehir içi 1 lira civarında yakıyor. Uzun yolda gaza sabit bastığınızda 90-100 kilometre bandında gidildiğinde yani korkunç rakamlara düşüyor. Mesela ne kadara düşüyor? Mesela sabitledin gidiyorsun. En son Kurban Bayramı'nda bir Bursa gezimiz oldu. Bursa'ya Ankara'dan depoyu doldurduk. Bursa'ya 250 TL'ye indi. Bursa'da tekrar doldurduk. 350 kilometre falan mıydı Bursa 450, Ankara? 450 de burada falan gezdik. Ortalama 500 kilometrede 250 lira gibi bir sarfiyat 50 kuruş olmuş. Ve benzinde. Hiçbir şey değil. Ve yolda da 90 sabitte gitmedik yani. Hani Amerika tercih edilirse. Şurada bir 0-100 yapalım mı? Tabii. Yerimiz bizim. Hadi bakalım. Aynı o filmlerde olur ya, böyle arka kayar falan böyle direkt. Değil mi? Bayağı ben de kaçırdım arkadaşlar 100'ü. Artık idare edin. Çok güzel bir şekilde hızlanıyor. Yani 10 saniye civarında, çok iyi bir değer değil. Mesela bizim Caprice'te daha kötüydü bu. 5 litrelik bir motor olmasına rağmen daha güçsüz bir motor vardı. Teknolojiyi kullandığı yüzden. Evet. Bu araç daha güzel hızlanıyor. Daha az yakıt tüketiyor. Öyle bir özelliği var. Şimdi senin oğlan da bu arabayı çok seviyordu galiba değil mi? Bahsetmiştik. Evet. Orhan ismi. Orhan, bu arabanın markası ne? Vay. Peki kaç silindirli motoru? 8. Aferin. Vay, süpersin ya. Her şeyi öğrenmişsin. Rengi ne Orhan? Rengi? Böcek siyah. Böcek siyah. Ford'u bir araba geçtiği zaman Ford ne yapıyor Orhan? Sinirleniyor. Sonra ne yapıyor? Nasıl onu yapıyor? Yanıyor hepsini. Nasıl onlar da geride kalıyor. Evet. Böyle uçuyor gidiyor yani. Güzel. Senin arabanın markası ne? Mercedes. O da bizim gibi araba sevdalısı. Maşallah. Bir de varmış galiba kendi arabası da. Kendi arabası da, akülü arabasını ısrarla Mercedes istedi. Eski tip bir Mercedes. Ford'un egzoz sesini o arabanın sinirlendiğini düşünüyor. Sinirleniyorum baba diyor. Çok iyi ya. Ya da birisi bizi geçtiğimizde baba Ford şu arabaya bir sinirlensin diyor. Evet arkadaşlar, sürüşümüzün de sonuna geldik. Ford Crown Victoria çekimi de tamam. Umarız beğenmişsinizdir.
Berat'cığım sana da çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim hakikaten. Bulunduğumuz için çok mutlu olduk, memnun olduk. Ben memnuniyet duydum. Hakikaten bu araca ne kadardır tekrar binmeyi bekliyordum. Bu da oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.